Kalıbından çıkardım. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Şahane pişti. Arkadaşlar şu şekilde bakın. Kafeslerin içine elmamız görünüyor. Elim alacağım ben, kayıyor. Bakın sırtı da ne kadar güzel pişmiş. Şu şekilde elmalı turtanızı tutuyorsanız eğer elinizde bu olmuş demektir. Bakın kıyır kıyır. Şuradan size ben bir parça alacağım. Artık tanıtmak için elimle. Bakın eğer böyle ufalanıyorsa turtanız olmuş demektir. Şu parçanın güzelliğine bakar mısınız? Turtamız tam kıvamında olmuş. Bu şekilde. Şimdi sizin için tadıyorum. Şu güzelliğe bakın. Böyle muhteşem bir lezzet olamaz. Merhaba değerli takipçilerim. Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı turta yapıyorum. Öncelikle kabımı tereyağı ile yağladım. Daha sonra üzerine hafif un serpiyorum. Kalıbımdan kolay çıkması için her tarafına dağıtıyorum. Tereyağım var. Bu margarin de olabilir. Margarinle de aynı güzellikte oluyor. Elinizde ne varsa, bugün bende tereyağı vardı. Şöyle bir yumurtamı içerisine bırakıyorum. Daha sonra içerisine 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı şeker koyuyorum. İyice birbirine eriyene kadar karıştırıyorum. Elimle karıştırıyorum. Daha sonra ununu ilave edeceğim. Bu şekilde yumurtanın sarısı, şeker iyice erisin, karışsın birbirine. O çok önemli. Karıştıktan sonra üzerine bir bardak unu ilave ediyorum. 200 milimlik. Hep aynı, bütün tariflerimde aynı su bardağını kullanıyorum. Bir paket vanilyam var. Bir pakette kabartma tozum var. İkinci su bardağı unumu ilave ediyorum. Unu da güzelce yediriyorum. Yağınızı kesinlikle eritmeyin. Çünkü o zaman kıyır kıyır olmaz turta hamurunuz. Mutlaka oda sıcaklığında erimesi gerekiyor yağınızın. Hamurumu iyice yoğurdum şu şekilde. Şimdi üzerine streç film kaplıyorum. Bir 15 dakika dinlenecek. Ben bu arada elmalarımı pişireceğim. Elmalarımızın kabuğunu soyuyoruz. Benim elmalarım küçük olduğu için 5 elma kullanıyorum. Şöyle bütün elmalarımı rendeliyorum bu şekilde. Bu kısımlarını atıyoruz. Bu şekilde hepsini rendeliyorum. Rendelediğimiz elmaları üzerine 1, 2. Şimdi kısık ateşte elmalarım önce suyunu salacak. Daha sonra çekene kadar pişireceğiz. 3. kaşık şekeri de ilave ettim. Cevizimi ince çektim robottan. 1. Ben cevizi seviyorum. Cevizsiz de yapabilirsiniz. Ceviz şart değil ama ben çok seviyorum içinde cevizi. 3 yemek kaşığı da
ince çekilmiş cevizimi ilave ediyorum. 1-2 karıştırıyorum cevizle birlikte. Bakın elmaların suyunu çekti, artık dibine yapışmaya başladı. Bu piştiğini gösterir. Şöyle 1 çay kaşığı, 1 tatlı kaşığı tarçın kokusunun kaybolmasını istemiyorum. O yüzden en son tarçını koyun. Elmalı püremiz bu şekilde hazır. Dinlendi. Şu şekilde. Şimdi hamurumuzun 1/3'ünü ayırıyorum ben. 2/3'ü tabağımızın altına, 1/3'ü üzerine süslemek için. Şu şekilde alıyorum hamurumu. Hamurumun 2/3'ünü yağlı kağıdın arasına koyuyorum ve merdane ile açıyorum. Bu şekilde. Hamurumuzu alıyoruz. Büyüklüğü evet. Kenarlarına kadar tam ölçü oldu. Tamam. Şimdi yerleştireceğim. Biraz ortalamaya yapamadım. Onun kenarları önemli değil. Şu şekilde olacak. Şöyle kenarlarına da bastırarak şeklini verdim. Şöyle sıyırıyoruz fazlalıklarını. Bakın burası fazla. Buraya alıyorum. Düzgünleştiriyorum. Şurada bir eksiklik oldu. Orayı da şöyle incecik yapıp hemen kapatıyorum. Bakın sorun değil. Yağlı hamur olduğu için çok kolay çalışması. Bu şekilde tamam. Alt tabanımız hazır. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi çatalla birkaç yerinden dileceğim. Birkaç yerinden çatal batırıyoruz. Çok kabarmaması için. Daha sonra sosumuz pişmiş olan soğuyan elma sosumuzu ilave ediyoruz. Cevizli. Ceviz koymanız şart değil. Şu şekilde hepsini yerleştiriyorum. Şu şekilde elimle iyice elmaları düzelttim. Şimdi son aşamasına geldik. Şimdi kalan üzerine kafesi için tekrar açıyoruz. Bu şekilde. Elle de şekil veriliyor. Ben aslında ellesini daha çok seviyorum. Şimdi ince şeritler yapacağız. Şu şekilde 1 santime yakın şeritler. Üzerine kafes yapmak için. Şimdi bu kafes şeklini vereceğiz. Kestiğimiz biraz da buzdolabına koyup eriyorsa, eğer parçalanıyorsa buzdolabına koyabilirsiniz. Şu şekilde devam edeceğiz kafesimize. Altına yapışanları çıkarıyoruz. Biraz dolapta beklerse daha rahat oluyor. Size tavsiyem.
şekilde devam edeceğiz. Elmalı turtam hazır. Şu şekilde. Şimdi 180 derece soğuk fırına koyuyorum. Fansız pişene kadar, dakikasını size söylerim. Benim borcamım normal borcamlardan daha küçük. Santimini de açıklamalar bölümüne yazacağım. Kaç santim olduğunu. Elmalı turtam fırından çıktı. Çok sıcak, 1 saat soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra kesip dilimleyip servisi yapacağım. Pudra şekeri serpiyorum. Elmalı turtamı sizlere öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Elmalı turtamı kalıbından çıkardım. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Şahane pişti. Bir saat soğudu. Şu şekilde bol elmalı, cevizli,